Merhaba, bugün elimizde senin hazırladığın kaynaklar var. Özellikle şu Türk göçleri, sonuçları ve etkileri notları. Amacımız ne? Bu notlara bakarak bu devasa göçlerin ardında bıraktığı temel etkileri, hani o en çarpıcı olanları konuşmak. Evet, önemli bir konu. İlk olarak notlarda hemen göze çarpan bir şey var. Türk kültürünün inanılmaz geniş bir alana yayılması. Yani Orta Asya'dan çıkıp Anadolu'ya, Balkanlara. Düşününce bile baş döndürücü, değil mi? Kesinlikle. Ama notlarda da hissedildiği gibi buradaki asıl olay sadece coğrafya değil. Bu yayılım yoğun bir kültürel temas demek. Alışverişler, etkileşimler, hatta yeni sentezler. Hı hı. Yani farklı kültürlerin bir araya gelip yeni bir şeyler oluşturması durumu var. Dinamik bir süreç. Anladım. İşte bu etkileşimler de bizi bir sonraki önemli noktaya getiriyor sanırım. Notlarda geçen dil ve din yapılarındaki değişimler konusu. Aynen öyle. Bu göçlerin sadece mekan değiştirmek olmadığını gösteriyor. Kimlikler de dönüşüyor. Senin notların da sanki bunun altını çiziyor. Kesinlikle. Zaten büyük göç dalgaları genellikle kültürel ve kimliksel değişimleri tetikler. Ve bunun ilginç bir sonucu daha var, yine notlarda ima edilen. Türk tarihini bir bütün olarak incelemenin zorlaşması. Evet, o nasıl oluyor? Şöyle düşünelim, kültür çok geniş bir alana yayılıyor, çeşitleniyor. Bu da ortak bir tarihe anlatıyı kurmayı zorlaştırıyor. Yani her parça farklı bir yerde gibi mi? Bir yapboz gibi adeta. Tam olarak bu. Tarihçiler için bu durum, hani farklı coğrafyalardaki, farklı dillerdeki kayıtları, anlatıları bir araya getirip tutarlı bir resim oluşturma çabası demek. Kolay bir iş değil tabii. Anlıyorum. Oldukça meşakkatli bir iş. Peki notlarda başka neler var? Mesela siyasi sonuçlar. Evet, o da çok net belirtilmiş. Yeni Türk devletlerinin kurulması. Bu göçler sadece kültürel değil, bildiğin siyasi haritaları da yeniden çizmiş. Selçuklular, Osmanlılar ve daha niceleri. Hepsi bu sürecin bir parçası. Bir de notlarda spesifik bir coğrafi detay vardı sanki. Kuzeybatı Afrika meselesi. Evet, o ilginç bir not. İslamiyet öncesi dönemde belirgin bir şekilde Kuzeybatı Afrika'ya doğru bir Türk göçü olmamış. Bu neden önemli? Bize şunu gösteriyor, bu göçler öyle rastgele her yöne olmamış. Belli koridorlar, belli hedefler var. Kuzeybatı Afrika'nın dışarıda kalması belki o dönemin koşulları ile ilgili bir ipucu veriyor. Anladım. O zaman bir özetleyelim mi notlardan çıkanları? Tabii. 1. Türk kültürünün genişleyip yeni sentezler oluşturması. 2. Bunun dil ve din gibi kimlik unsurlarını dönüştürmesi. Doğru. 3. Bu yayılımın tarih yazımını biraz karmaşıklaştırması. Evet, o bütüncül bakışı zorlaştırması. Ve 4. Yeni siyasi yapılar, yani devletler kurulması. Aynen. Temel sonuçlar bunlar diyebiliriz notlara göre. Gerçekten de çok boyutlu etkiler. Kesinlikle ve belki de son bir düşünce olarak şunu ekleyebiliriz. Hani üzerinde biraz daha kafa yormak için. Notlarda doğrudan geçmese de bu kadar büyük yüzyıllara yayılan insan hareketlerinin bugün belki farkında olmadığımız daha ne gibi etkileri olmuş olabilir? Yani genetik çeşitlilik mesela ya da uzun vadeli ekonomik desenler, toplumsal alışkanlıklar. Evet, bu mirasın daha derin katmanları olabilir gerçekten de. Aynen öyle. Üzerinde düşünmeye değer.